Biri bize yardım etsin. Fikret Hanım, Zenan'ı gördünüz mü? Hayır, görmedim. Görürseniz bana gönderir misiniz? Hayır, gönderemem Suat Bey. Niye? Çünkü sevgili hastanım ortalarda yok. Üstelik hastasını da yanında götürmüş. Yanında mı götürmüş? Evet, Bu işte bir gariplik var. orası kesin. Benim hastam da kayıp. Ne? Zeynep, beni duyabiliyor musun? Nabız çok zayıf. Suat Bey'e haber verdiniz mi? Verdim, geliyor. Zenan, Zenan gözlerini aç. Zenan aç gözlerini. Sözlü uyarılara cevap alamıyoruz. Ne olmuş? Durumları nasıl? Omzundan yaralanmış. Ölümcül bir yaralanma gibi görünmüyor. Kim yapmış? Bu kadar zaman kimse nasıl görmemiş? Hocam. Subklavyen kateter takım. Damar yolu desteği tam olsun. Zenan. Yakalayın, yakalayın! Dur dedim! Sıkıştır, sıkıştır! Yakalayın! Bırakın! Tut, tut! Getir seni! Yat, yat! Bırakın! Bırakın beni! Ameliyat nasıl geçti? İyi. Zeynep nasıl? Yoğun bakımda. Sizce zamanında müdahale edebildik mi? Temizlikçi şans eseri oraya girmeseydi belki de... Zenan. Kendine geldi. Zenan, nasıl hissediyorsun? Rahat bırakırsanız daha iyi olacağına eminim. Suat Bey. Hayır vazgeçmeyeceğim, hayır. Hayır. Suat Bey.
Sonra bir nefrin kanı karışması için bir dakika daha bekleyelim. Hadi 30'u ayarla. Suat Bey biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Hadi Fikret. Geri getirelim onu hadi. Suat Bey, Hadi Fikret hadi. Suat Bey, Hadi. Suat! O öldü. Bilge. Seninle konuşmak istiyorum. Benim konuşacağım bir şey yok. Bana ben başka bir kadını seviyorum diyen bir adamla hiçbir şey konuşmam ben. Bilge beni çıldırtma. Biz ayrılmıştık. Gelip hayatıma girdin ve benim çocuğumu taşıdığını söyledin. Şimdi de gidiyorum diyorsun. Ben gurursuz ve onursuz bir kadın değilim. Yeniden başlayabiliriz diye düşünmüştüm. Ama olmaz dedim. Bana başka bir seçenek bırakmadın Levent. Evet olmaz. Ama çocuk var. Konuşup bir formül bulmamız lazım. Senin bir sevgilin olacak. Ben de çocuğunun annesi olacağım. Yok canım. Ben çocuğumu tek başıma büyütürüm. Benim kimseye ihtiyacım yok. Demek ben yokken atkımla idare ediyorsun. Ben de onu geri istemeyi düşünüyordum. Ama bu kadar önemliyse sende kalabilir. Gerek yok. Ben de sana geri vermek için çıkarmıştım zaten. Çok kötü bir yalancısın prenses. Evet öyleyim. Ama bence sen de öylesin. Ela! Ela! Sana söylemem gereken bir şey var. Ve eğer şimdi yapamazsam bir daha asla yapamam. Bunu duyunca belki de benden nefret edeceksin. Ama bir şeyi bilmeni istiyorum. Ben bu kararı çok zor aldım. Her şey çocuğum için. Beni anla lütfen. Ne söylemek istiyorsun? Biz... Biz Bilge ile evlenmeye karar verdik. Doğru olanı yapıyorsun. Her çocuk anne ve babasıyla yaşamayı hak eder. Umarım çok mutlu olursun. Bunu hak ediyorsun.
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri. Ağla kalbim ağla, sen ağla kalbim ağla. Sus sesin duyulmasın, içinden ağla. Ağla kalbim ağla, sen ağla kalbim ağla. Sus sesin duyulmasın, içinden ağla, içinden ağla. Bilge. Ver onları ben taşıyayım. Sağ ol ama ben taşıyabilirim. Hem durup dururken bu ilgini neye borçluyum? Sana özel bir şey değil. Sadece bebeğimi düşünüyorum. Erkeklerden nefret ediyorum. Ela? Ödümü kopardın ya. Nefret ediyorum. Şimşekten de, yağmurdan da, beyaz çiçeklerden de, gamzelerden de nefret ediyorum. İnsan neden pişman olacağını bildiği şey yapar ki? Hayda, sana ne oldu ya? Kızlar, saatin kaç olduğunu farkında mısınız? Hiçbir şey söyleme Hasan. Bir de seni hiç çekemem şimdi. Evet, ben de. Ya ben ne yaptım ki şimdi? Hasan. Sus. Anlaşıldı, ikiniz birden depresyona girmişsiniz. Ya siz de diğer kadınlar gibi depresyona girince kuaföre falan gitsenize. Niye acısını benden çıkartıyorsunuz? Hasan! Tamam, sustum. Ah! Bir şeyim yok. Anne abartma. Hayır gelmenize gerek yok diyorum. Sadece basit bir nikah olacak. Hem daha günü bile belli olmadı. Hayır anne. Bilge'nin ne dediği umurumda değil. Tamam anne. Ben seni sonra ararım. Günaydın hayatım. Sen burada ne arıyorsun Bilge? Madem sen eve çıkmak istemiyorsun, o zaman ben senin yanına taşınırım. Doktor bey şu anda ameliyatta efendim. 1 saat sonra çıkacak. Aklınızı söyleyeceğim. Peki efendim. Zenan Hanım, kolay gelsin. Suat Bey, Hayırdır inşallah? Nereye böyle? ya ben boş boş yatmaktan çok sıkıldım. İşimin başına dönmek istiyorum. Zenan, daha iyileşmedin. Şimdi yatağına dönüp hemen dinlenmeni istiyorum. Ama ben gerçekten çok bunaldım. Ciddi bir durum atlattın Zenan. Hala enfeksiyon riskin var. Şimdi hemen yatağına dönüyorsun ve iyileşmeden de ayağa Ama- kalkmıyorsun, tamam? Eğer bir kez daha itiraz edersen seni o yatağa bağlarım. Hadi bakalım. Günaydın Kader. Beni neden görmezden geliyorsun? Hatırlatayım. Ben Burak. Hani şu öptüğün adam. Bunu niye bu kadar abarttığını anlamadım. Hem ben Hasan'ı da öpüyorum. Hadi arkadaşlar, kıpırdayın biraz. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Bir keresinde yine bir hastanede yatıyorum. Doktor yanımda yatan hastanın başında çaresiz dikilirken ona bence akciğer filmi çekmelisiniz dedim.
Dönüp suratıma baktı. Sonra öğrendim ki dediğimi yapmış. Kadının sorunu gerçekten akciğerlerindeymiş. Hastalarla sohbet edeceğinize işinizi yapsanız diyorum. Pardon doktor hanım. Kızmayın, hastaneler evim gibidir. Hemşire misiniz? Sayılır. Kazadan sonra hastanelerde o kadar çok vakit geçirdim ki çok şey öğrendim. Doktoranız da var mı bari? Hastanın hikayesi nedir? İpek Tunç, 35 yaşında bayan hasta. Salbutamol ve steroidlere dirençli ciddi astım saptanmış. Sıklaşan astım krizleri şikayetiyle dün hastanemize başvurdu. Yani şiddetli nefes darlığı çekiyorsunuz. Evet, çarpıntım da var. Akciğerinin sol kısmı büyük zarar görmüş. Koah tanısı da var. 9 ay önce 4 aylık hamileyken trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet Kader, bu durumda ne yapılması gerekiyor? Bronkoalveoler lavaja ihtiyacımız var. Ne? Çık dışarı. Fikret Hanım ben iyiyim. Hemen odana git, birazdan kontrole geleceğim. Ama iyileştim ben. Hemen. Zenan, hasta önlüğüyle çok güzel görünüyorsun. Benimle bir daha dalga geçersen seni de bu hale sokarım. Kader, hastayla sen ilgileniyorsun. Tamam efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben iyiyim, gerçekten bir şeyim yok. İşe dönebilirim artık. Yalan söylüyor. Dün gece yine ateşi çıkmış. Periferik soğutmayla kontrol altına alınmış. Abartılacak bir şey değildi. Sadece 39,5. Gerçekten de abartılacak bir şey değilmiş. Zenan, adam akıllı iyileşene kadar bu yataktan çıkmak yok. Anladın mı? Efendim, seni duyamıyorum. Anladım Fikret Hanım. Teşekkür ederim. Sen görürsün. Burak ve Hasan, Suat Bey acilde sizi bekliyor. Peki Fikret Hanım. Ela, sen de... Fikret Hanım. Ela'ya bugün benim ihtiyacım var. Tabii Levent Bey. Ama Bir şey yapamam. O benim şefim. Beden dersinde aniden bayılıp yere düşmüş. İkiz kardeşler arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunu duymuştum. Ama bu kadarını da tahmin etmezdim doğrusu. Gökçe kardeşinin yanından bir an bile ayrılmıyor. Bu yaşa kadar hiç ayrılmadılar ki doktor bey. Her şeyleri bir, her şeyleri ortak. Evet, her şeyimiz bir, kıyafetlerimiz bile. Ne güzel işte, aynı giyince herkes bizi karıştırıyor. Çok komik oluyor. Ya çok komik. Geçen gün öğretmen sen sanıp beni azarladı. Affedersiniz. Doktor bey, kızımın nesi var? Tetkiklerini yapıyoruz. Nörolojik bir durum olabilir, bakacağız. Rutinlerini alalım. Muhtemelen daha sonra Levent Bey ilgilenecek. Arkadaşlar, rutinlerini alalım. Levent Bey de hastayı konsülte etsin. Tamam Suat Bey. Kalbine bakın, kalbine. Gökçe'nin kalbinde bir şey var. Peki. Bir de EKG'sine bakalım. En azından onu da kontrol etmiş oluruz. Tamam Suat Bey. beni niye istedin? Ayrılmış olmamız senin gibi iyi bir doktoru yanımda istememe engel değil Ela. Bahane bu. Evet, bahane. Sadece yanımda olmanı istiyorum. Hem bu bir suç değil. Bu yüzden hapse atılmam herhalde. Hemşire hanım, beni 2 kişilik bir odaya almanız mümkün mü acaba? Neden? Odanızla ilgili bir şikayetiniz mi var? Yok, odadan hiç şikayetçi değilim aslında. Kazadan sonra hastanelerde o kadar zaman geçirdim ki... buralar evim gibi oldu artık. İnsan bir başına olunca da çok sıkılıyor. En azından sohbet edebilecek birileri olsa yanı başında. Ha? Tamam. Uygun bir yer var mı ben bir kontrol edeyim. Teşekkür ederim. Ah, geçmiş olsun doktor hanım. Neyse ki yaranız ağır değil. Kolunuzu rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. Sağ olun. Zenan, sen yine mi buradasın?
Merhaba Devrim Bey. Ben doktorunuz Levent. Bu da asistanım Ela. Günaydın. Size de günaydın. Evet Ela, hastanın hikayesini alayım. Devrim Bey sırt ağrısı, her iki bacakta güçsüzlük ve uyuşma şikayetiyle dün hastanemize başvurdu. Nörolojik muayenesinde T16 hipoestezik, motor muayenede paraparezi mevcut. Yapılan tetkiklerinde dorsal MR'da T9-T10 düzeyinde medulaya bası yapan, vertebra korpurundan kaynaklanan ekstradural YKL saptandı. Peki ne yapmamız gerekiyor Ela? Omurgadaki tümörü ameliyatla alabiliriz. Almak zorundayız desek daha doğru olacak. Ameliyat olmayacağım. Bakın Devrim Bey, durumunuz oldukça ciddi bir seyir izliyor. Bir an önce ameliyat olmalısınız. Bu hayati bir mesele. Biliyorum. Ameliyat olmazsam önce felç olup sonra da öleceğim. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama hayır, ameliyat olmayacağım. Bu sizin için. Ne kadar güzel. Aslı kadar değil. Çok teşekkür ederim. Ameliyat meselesini bir daha düşünmenizi isteyeceğim. Sonuçta iyileşmek için buradasınız. Ya bunu bana yapamazsın. Bal gibi de yaparım. Hem seni uyarmıştım. Madem senin uslu duracağın yok. Bak, eğer böyle davranmaya devam edersen... ...sana söz vermeme rağmen ailene haber vermek zorunda kalacağım. Hayır, konuştuk ya. Onları telaşlandırmaya gerek yok. Ben gayet iyiyim. Anlamıyorsun değil mi sen? Seni kaybetmek üzereydim. Dinlenmen gerek. Şimdi gitmeliyim. Akşama gelip seni çözerim. Ama bu haksızlık. Sen uslu durmadıkça ben de o bağları çözmeyeceğim. Nikah şahidim olursanız beni çok mutlu edersiniz hocam. Elbette. Seve seve. Levent, Biz de sizin nikahınızdan bahsediyorduk. yarın için izin aldım. Nikah işlemlerine başlayabiliriz. Yarın olmaz. Yarın öğlen bir ameliyatım var. Merak etmeyin. Ben onu hallederim. Yarın işlerinize bakabilirsiniz. Merhaba. Özel bir gece galiba. Sizinle sohbet etmemi beklemeyin. Biz ikimiz arkadaş falan olmayacağız. Ela'ya bu kadar çok sahiplendiğinizi bilmiyordum. Anlaşılan siz de yaşlandıkça duygusallaşıyorsunuz. Boşuna beni iğnelemeye çalışmayın. Sizin bu tavrınız bana sökmez. Levent Bey'i, hatta Haldun Bey'i bile kandırabilirsiniz ama... ...ben size bakınca içinizi okuyorum Bilge Hanım. Beyin BT'si temiz. Ancak EKG'de kalp kapakçıklarında sorun olabileceği gözüküyor. Yani haklı çıktın. Kardeşinin sorunu kalbindeymiş. Peki ne olacak şimdi doktor bey? Eko yapacağız. Ameliyat gerekecek gibi görünüyor. Diğer ikisi de bakılmasını istiyorum. Ben ilgilenirim. Hayırdır doktor bey, gözlüğe neden bakacaksınız? Sadece bir önlem. Merak etmeyin. Tek yumurta ikizlerinde benzer komplikasyonlara rastlanabilir. EKG'si çekilsin. Eko da istiyorum. Tamam Suat Bey. İyi günler.
Merhabalar Devrim Bey. Merhaba Ela Hanım. Sizi muayene edeceğim. Seve seve. Ameliyat olmayı niçin reddediyorsunuz? Hayattan bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Mücadele etmeniz gerekir. Kim bilir daha yapmak istediğiniz ne kadar çok şey vardır. İşte yapmak istediklerimin listesi burada. Ölmeden önce yapmak istediğim her şeyi sıraladım. Tam da bu yüzden kalan zamanımı bir hastanede kemoterapilerle, ameliyatlarla çürütmek istemiyorum. Neden bu kadar kötümsersiniz? Bütün bunlar sizin iyileşmeniz için yapılacak. Omurilikteki basıyı bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Çok naziksiniz ama gerçekçi olmak lazım değil mi? Biliyor musunuz, ben bu ölüm işini çok da büyütmüyorum gözümde. Ölüm de yaşamın bir parçası, hem belki de gerçek olan tek parçası. Ama Boş verin şimdi bu tatsız mevzuları da, listeye dikkatle baktınız mı? umarım diğer maddelerde ilki kadar imkansız değildir. Zenan, acile o kadar şeker 2 kız kardeş geldi ki. İkizler. Ama bir tanesinin mitral kalp kapakçığında yetmezlik var. Ameliyata alınacak. Ne? Şimdi sen bir kızın kalp ameliyatına gireceksin. Ben burada elim kolum bağlı yatacağım öyle mi? Çabuk çöz beni. Hayatta olmaz ya. Suat beni öldürür, hem ameliyata da almaz. Hasan, Suat Bey öldürmezse emin ol ben yapacağım bunu. Bey mi? Hasan ne olur çöz beni. Vallahi bana değil, sevgiline yalvar bence. Aranızda halledin. Beni karıştırma. Allah kahretsin ya. Hocam buyurun, beni çağırmışsınız. Ha. Levent Bey'in yarınki ameliyatını öğleden akşama alalım. Çizelgeyi yeniden düzenler misin? Tabii ki düzenlerim de hocam, neden böyle bir değişiklik yapıyoruz? Hastayla ilgili bir problem mi var? Hayır. Hastanın bir problemi yok. Levent'le Bilge'nin nikah işlemlerine başlaması gerekiyor. Yarın ikisine de izin vermek istiyorum. Nasıl isterseniz hocam. Fikret, Buyurun hocam. son zamanlarda hastanede hoşuma gitmeyen şeyler oluyor. Bazı ilişkiler profesyonelliğinizin önüne geçiyor. Asistanların bu davranışlarını tecrübesizliklerine verip affedebilirim. Ama bari sen bunu yapma. Ama hocam Bilge'ye karşı davranışlarına şahsi duygularını karıştırmanı istemiyorum. Bir meslektaşına nasıl davranman gerekiyorsa öyle davran. baş üstüne hocam. Hemşire hanım. Buyurun Zenan Hanım. Ya acilen tuvalete gitmem gerek. Elimdeki şu bağları çözer misin? Vallahi Suat Bey'in kesin emri var. Çözülmeyecek dedi. Nasıl yani? Tuvalete gitmem lazım diyorum. Çok acil. Tamam çözüyorum ama ben de size eşlik edeyim o zaman. Yok artık. Hapishane mi burası? Burada bekleyeceğim. Odadan kaçmam merak etme. Sadece tuvalete gideceğim. Hadi sen işine bak. İpek Hanım, dosyanızda bazı bilgiler eksik. Size birkaç soru soracağım. Buyurun doktor hanım. Ailenizde kalıtımsal bir hastalık var mı? Diyabet, tansiyon, alerjik bir hastalık veya özellikle karaciğerle ilgili bir rahatsızlık. Bildiğim kadarıyla yok. Anneniz ve babanız hayattalar mı? Hayır. O trafik kazasında öldüler.
Annem. Baba. Kocam. Bebeğim. Hayatta değer verdiğim kim varsa hepsini o kazada kaybettim. Kurtulduğum için kendimden nefret ediyorum. Hepsi gitti. Benim yaşamamın ne anlamı var ki? İpek Hanım. İpek Hanım sakin olun. Derin nefes alın. İpek Hanım sakin olun. Sakin olun. Derin derin nefes alın. Geçecek. Yavaş yavaş nefes alın. Yavaş. Sakin olun. Zenan senin ne işin var burada? Sakin olun. Kader. Çok güzel. Yavaş yavaş. Bu şarkıyı bir daha dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii, dur ayarlayayım. Biz karar verdik. Ne karar? Seninle evleneceğiz değil mi Gökçe? Evet. Ya Biz düşündük, taşındık. Hem sen çok iyisin hem de çok yakışıklısın. Hem de doktorsun. Oo, daha ne olsun? Hasan. Ameliyatımız geçince. Ameliyatımız da ne demek? Ben Gökçe'yle birlikte ameliyata gireceğim. Kardeşine destek olmak istemen çok güzel Gözde. Ama bu mümkün değil. Burası bir hastane ve burada uymanız gereken kurallar var. Hayır, onun yanında olmam gerekiyor. Onu yalnız bırakamam. Bak Gözde. Kardeşinin ameliyatını izlemen senin psikolojin açısından iyi olmaz. Biz yetişkinler için bile zordur bu. Buyurun. Bak konuşmalıyız. Evet ne var? Nedir şu liste hikayesi? Ne listesi? 3061'deki Bayukala'nın yapmış olduğu liste. Bütün hemşireler ondan bahsediyor. Ha, şu mesele. Fikret Hanım'la konuşacağım. O hastayı bırakmanı istiyorum. Hani ayrılmamız benim gibi iyi bir doktorla çalışmana engel olamazdı? Hem diyelim ki Devrim benden uzak tuttun. Peki ya sonra? Çevremdeki bütün erkekleri benden uzaklaştırabilecek misin? Hayır, yapamazsın. O yüzden iyisi mi biz sadece işimizi yapalım. Ayrıca eminim ki Devrim'in niye böyle davrandığının farkında bile değilsindir. Sana karşı Bana karşı yaklaşımı işin bahanesi. Anlamıyor musun? Adam ameliyat olmaktan korkuyor. Ama hastaneden de gidemiyor. Ama Gitmemek için bahane olarak beni buldu. Hepsi bu. Burada kalıp cesaret toplamaya çalışıyor. Ama sen bunun bile farkında değilsin değil mi? Neyse, işimin başına dönmem gerekiyor. Evet Kader, durum nedir? Annem nezdinde astım bronşiyale tanısı mevcut. Bugün bir kez astım krizi geçirdi. Nebulle araya girdim. Salbutamol steroidler işe yaramadı değil mi? Size söylemiştim. Hastane tecrübelerim sayesinde bu konuları artık iyi anlıyorum. Zenan. Zenan. Akşama hazırlan. Nedenmiş o? Yemeğe gidiyoruz. Gidiyoruz. Benim niye haberim yok bundan? Şimdi oldu ya işte. İyi de nereye? Nereye olduğunu ne yapacaksın? Sen hazırlan yeter. Emriniz olur beyefendi. Allah Allah ya. Küstah şey. Zenan. Dinlenmen lazım biliyorsun değil mi? Dinleniyorum ya işte. Suat Bey seni hala yakalamadı mı? Pardon Zenan Hanım ama o benim hastam.
O kadında bir gariplik var. Ah. Dosyasına bir baktım da. Kadın aylardır hastanede. Ama bu durumdan hiç de şikayetçi değil. Aksine gayet memnun görünüyor. Bütün tetkik ve tedaviler tam. Somut hiçbir etkene de rastlanamamış. Doktorların isimlerine baksana. Hepsi alanının en başarılı uzmanları. Neredeyse çoğu benim hocam. Zenan, ne demek istiyorsun? Biliyorsunuz, artık tuhaf insanları bir bakışta tanıyabiliyorum. Öğrenmemin bedeli biraz ağır oldu tabii ama. Neyse, şu dosyayı versene bana, bir şeye daha bakacağım. Ben de girmek istiyorum. Ameliyata ben de girmek istiyorum. Kardeşimi yalnız bırakamam. Bu mümkün değil Gözde. Ameliyata giremezsin. Doktor Suat Bey'i duydun. Uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Ama orada olmalıyım. Gökçen'i elinden tutmam gerekiyor. Gözdeciğim, biz elimizden geleni yapacağız. Sen sakin ol ve bekle, tamam mı? Anlamıyorsunuz. Gözdeciğim kızım, bırak doktorlar işlerini yapsınlar. Gökçe iyileşince yine eskisi gibi hep beraber olacaksınız, tamam mı tatlım? Zenan, yatağına dön artık. Bir dakika ya, kafamı karıştırma. Kader, buldum galiba. Bu kadında Mançuzen sendromu olabilir. Mançuzen sendromu mu? Ne yani? Bu kadının bütün hastalıkları yalan mı? Bunu da nereden çıkardın? Bak, kadının dosyasını defalarca inceledim. Bu kadar uzman tek bir somut hastalık bile bulamamış. Anlıyor musun? Hiç mantıklı değil bu. Bence bunu Suat Bey'e söylemelisin. Kendin söyle. Ne şefin ne de sevgilin olarak sana söz geçiremiyorum. Ben seninle ne yapacağım böyle? Bana söz geçirebileceğini kim söyledi ki? Suat Bey. Zenan size bahsetti mi bilmiyorum. Neden bahsettim? Zenan birazdan lavajına başlayacağımız hastanın Mançuzen sendromu olabileceğini düşünüyor. Varsayımlarla hareket edemeyiz. Böyle bir şeyi ancak tüm tetkikler bittikten sonra söyleyebiliriz. Bunları neden yapıyorsunuz? Derler ki kağıttan 1000 turna yapanın dileği gerçek olurmuş. Eğer dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız bu kağıtlar size yardımcı olamaz. İyileşmek için ameliyat olmanız lazım. İyileşmeyi dilediğimi de nereden çıkardın? Ben aşk için diledim. Bunlar da hastalarımızdan Devrim Bey. Hepsine teşekkür ettiğimi söyle. Dileğimin gerçekleşmesine yardım eder misin? Levent Bey'i gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz siz? Biz 361'deki hasta için... Oyunu bırakın da işinizi yapın. Hastane değil, çocuk parkındayız sanki. Gıcık kadın. Hem de ne gıcık. Levent Bey ne buluyor bunda hiç anlamıyorum. Çok tuhaf. Evet, membranoz ve respiratuar bronşiyollerde. Dağınık kümeler halinde bulunan kristaller görünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Sıra dışı bir vakayla karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor.
Hastanın filmleri temiz görünüyor. Diğer sonuçları da bekleyelim. Peki Levent Bey. Levent. Artık bu akşam bir kutlama yemeğine gideriz herhalde değil mi? Kaçta çıkacağım belli değil. İnatçı bir hastayla uğraşıyorum. Boğaz'da çok güzel bir restoranda yer ayırttım. Hem Pelin de bize katılacak. Ta nerelerden geliyor kızcağız. Bilmiyorum Bilge, bakarız. Hem ayrıca Ela'nın ilgilendiği hastayı kastediyorsan... zaten o Ela'nın kendisiyle ilgilenmesini tercih edecek gibi duruyor. Duyduğuma göre gayet iyi anlaşıyorlarmış. Tamam Bilge. İşim biterse bakarız dedim. Ne yapıyorsunuz siz? Ayakta olmamanız gerekiyor. Ben biraz titizimdir de yere bir şey dökülünce temizlemezsem içim rahat etmez. Burası ne güzel kokuyor. Bir şey mi sürdünüz? Bilmem. Az önce kolonya sürmüştüm, odur herhalde. Yok yok. Kolonya değil. Bebek pudrası gibi kokuyor. Gözde, merak etme. Kardeşine hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Babacığım yalvarırım ameliyata ben de gireyim. Gökçe'ye destek olurum. Yanında dururum. Elini tutarım. Ne olur baba ne olur. Canım kızım benim. Neden orada olmak istediğini biliyorum. Ama burası bir hastane. Senin içeride olman doktorların işini zorlaştırabilir. Bunun olmasını ister misin? Harap oldun. Gel biraz dışarı çıkalım. Hava alırsın biraz, ha ne dersin? Tamam. Ameliyata girmeyeceğim. Ama ayrılmayalım buradan baba. Dışarı çıkmak istemiyorum. Gökçe'yi yalnız bırakamam. Tamam kızım. Tamam canım benim. Sen nasıl istersen. Ne oldu? Şuuru kapalı bir şekilde sandalyenin yanında yerde bulmuşlar. Devrim Bey, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Bakın Devrim Bey, hayatınızla kumar oynuyorsunuz. Şu anda bilincinizi tamamen yitirmiş durumda değilseniz bu tamamen şanslı olduğunuzdan. Bir daha sefere böyle olmayabilir. Rutin kan tetkikleri yapılsın. 3 ünite tam kan, 2 ünitede TDP hazır olsun. Ayrıca torakolomber BT de istiyorum. Transpediküler vida uygularken ihtiyacımız olacak. Senin teorin çürüdü. Kadının ciğerlerinde gerçekten bir sorun varmış. Ne varmış peki? Bronkoalveoler lavajda henüz tanımlanamayan kristalize bir yapıya rastlandı. Bu benim teorimin çürüdüğü anlamına gelmiyor ki. Mançuzen sendromlu hastalar en usta doktorları bile atlatabilirler. Bak, bir vakada 46 yaşındaki bir kadın 3 farklı hastaneye günde 6 defa 300'e 150 yüksek tansiyonla başvurmuş. Kadının odası araştırıldığında ne bulunmuş bil bakalım. Ne bulunmuş? Adrenalin, atropin içeren birkaç ampul, şırınga ve iğne. Yani sence bu kadın hasta olmadığı halde hastalık belirtilerini yaratmayı biliyor. Öyle mi? Aynen öyle. Düşünsene Kader. Kadın bütün ailesini kazada kaybetmiş. Çok yalnız. 2 kişilik odaya geçmek için başvurdu. Bizi ailesi olarak görüyor. Sürekli hastanede olmak ona iyi geliyor herhalde. Tıbbi konularda da ne kadar bilgili olduğunuzu hepimize ispatladı. Belirtileri yaratmak onun için pek zor olmasa gerek. Tamam. Ne yapacağız peki? Kadınları etkileyeyim derken az kalsın kendini sakatlayacaktı. Hayati konularda romantik tavrımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Adamın omurgasında tümör var ama hiç kimse, sen dahil hiç kimse bundan bahsetmiyor. Gidip onunla konuşacağım. Ameliyat için onu ikna edeceğim. Edeceğine hiç şüphem yok. Allah kahretsin.
İpek Hanım. Lavuç pudrayı niye içinize çektiniz? Bebeğimin pudrası o. Onun kokusu. Hanımefendi. Lütfen doğruyu söyleyin. Tamam, tamam. Derin nefes alın. Tamam. Ne oldu? Nesi var? Nefes alamıyor, pudra inhale etti. Hemen nebulizatöre bağlamak gerekiyor. Bu arada senin burada ne işin var? Lütfen yine başlama. Çekil. Gerek kalmadı. Hani nefes almakta güçlük çekiyordun? Artık çekmiyor. Önce akciğer grafisini alalım. Grafi mi? Solunum fonksiyon testi yapmayacak mısınız? Kan tahlili? Bronş provokasyon testi uygulamayacak mısınız? Bronş provokasyon testi için önce akciğer grafisinin negatif çıkması gerek. Yoksa ihtiyacımız olmaz. Sen de artık yatağına dönüyorsun. Ve bu sefer gerçekten dinleniyorsun. Anlaşıldı mı? Buyurun, beni çağırtmışsınız. Levent Bey'in yeni hastası için asistana ihtiyacı varmış. Ama ben ikizlerin ameliyatına girecektim. Ameliyata Hasan girsin. Sen Levent Bey'e yardımcı ol. Hastaya biyopsi yapılacakmış. Peki efendim. Demek senin ilgini çekmek için seni endişelendirmem gerekiyormuş. Erkekler hep aynı lafları mı söyler? Bunlar bir yerde yazıyor galiba. Size bir şey soracağım. Korkuyorsunuz değil mi? Aslında bütün mesele bu. Ameliyatı reddetmeniz de bu yüzden. Yanılıyor muyum? Neden vazgeçmiyorsunuz? Ben kendi hayatımdan vazgeçiyorum. Siz de beni ikna etmeye çalışmaktan vazgeçin. Çünkü sizin yaşamaktan, mücadele etmekten vazgeçebilecek biri olduğunuza inanmıyorum. Siz hayatı çok seviyorsunuz aslında. Yoksa şu hastane odasını bile bu kadar renklendirmeye çalışmazdınız. Hem bu uzun listenin bir ucundan başlamak istiyorsanız bu ameliyat olmanız şart. Peki, dediğin gibi olsun. Listenin 1. maddesini de yapabilirim o zaman, değil mi? O madde pazarlık dışı. Tampon. Pens. Tebrikler. Hastayı ikna etmişsin. Ben... Özür dilerim Ela. Sana çok kaba davrandım. Bir şey söylemeyecek misin Ela? Tamam, önemli değil. Doktor Bilge Hanım'ın odası nerede acaba? Asansörle 2. kata inin. Sola dönün, sağdan 3. oda. 4311'in sonuçları çıktı mı? Çıktı efendim. Bilge? Ebru? Senin ne işin var burada? Siz dünya turunda değil miydiniz? Ne zaman döndünüz? Yarın bırakmak zorunda kaldık. Levent söylemedi mi? Neyi söylemedi mi?
Hasta abdominal ağrı ve kanlı idrar şikayetleriyle geldi. Hasta mı? Oğlum bari benim yanımda böyle konuşma. Ersin Bey izin verin de işimizi yapalım. Ürolog tahlil sonuçlarına baktıktan sonra sistoskopi talep etti. Sebep? Mesanenin içine bakmak. Bak bunun için bir tek sana güvenebilirim. Yani eski dostuma. Üstelik alanımın da dışında olduğunu biliyorum. Sorun değil, alışkınım. Lisedeyken de seni hep ben kurtarırdım zaten. Lise demişken, bu herif var ya, lisedeyken acayip iyi bas çalıyordu. Gerçekten mi? Oo, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir de bunun uzun saçlı halini görseydiniz. Ersin, içinde bir kamera var. Şu anda benimle iyi geçinmeni tavsiye ederim. Levent, önemli bir şey mi var? Şimdi de sola doğru bakalım. Orada ne görüyorsun? Birkaç farklı anlama gelebilir. Mesaneye eksternal bir bası olabilir. Tomografiyi ayarlayın. Niye bu kadar uzun sürdü? Kötü bir şey yok değil mi? Merak etme. Levent yanında. Bu arada sen asıl kendini düşün. Ne de olsa hamilesin. Hala inanamıyorum biliyor musun? Yıllarca bebek istedikten sonra nihayet hamileyim. Bu bebek bizim küçük mucizemiz. Mucizemizin cinsiyeti belli mi? Bilmem. Hiç doktora gitmedik ki. Ersin aniden rahatsızlanınca apar topar buraya geldik. Doğru ya, denizin ortasında. Hadi kalk. Gelmişken seni de bir muayene edeyim. Bilge, ben gayet iyiyim. Bebeğim de iyi. Şu anda önemli olan Ersin. Turna eşi öldüğünde eşinin başında bekleyerek açlıktan ölen bir kuştur. Ben kendi eşimi bulmaya gidiyorum. Öyle ya, zamanım çok az. Umarım sen de kendi eşini bulursun. Onu bulursan sakın bırakma. Hoşça kal, Devrim. Ben az sonra geliyorum. Tamam. 3016'da yatan hasta nerede? Odasında yok. Devrim Turgut değil mi? O taburcu oldu. Nasıl taburcu olur? Ameliyatı kabul etmişti. Kim olur verdi çıkışına? Levent Bey onayladı. BT'de karındaki kitlenin mesanenin posterioruna doğru büyüdüğü görülüyor. Gerçi bu tümörün benin olduğunu düşünüyorum. Kullandığın kelimeler hiç de iç açıcı değil. Başka bir dilde küfrediyormuşsun gibime geliyor. Tercümesini yapmak gerekirse mesanenin arkasındaki duvarda bir kitle var. Ve ameliyat olman gerekiyor. Yoksa kanser mi? Sakin ol. Telaşlanma hemen. Ameliyat sonrası patoloji tetkiki her şeyi açıklayacaktır. Tampon. Pens. Pens. Portaküve 7-0 prolen hazır olsun. Peki doktor bey. Tansiyon nasıl? %60. Vital bulgular stabil seyrediyor. Bunu nasıl yaparsın? Gitmesine nasıl izin verirsin anlamıyorum ya. Ela sakin olur musun biraz? Hayır sakin falan olamam. O durumdaki bir hastayı nasıl taburcu edersin? Hem sen demiyor muydun mutlaka ameliyat olmalı diye? Neden yaptın bunu? Sakin olup beni bir dakika dinlersen anlayacaksın. Gitmesine izin veren ben değilim. Ben sadece Haldun Bey'in dediğini yaptım. Taburcu olmasına müsaade eden o. Devrim ona ameliyat olmak istemediğini ikna etmiş anlayacağım. Ben bir şey yapamazdım. Onay formunu imzalamayan bir hastayı zorla ameliyathaneye alamam. Onu vazgeçirmek için çabaladığıma emin olabilirsin.
Karındaki kitle oldukça büyük. Evet. Posteriordan mesane duvarını da attaka etmiş. Evet. Almamız gerekiyor. Sen ameliyathaneye ayarla, ben Ersin'e haber veririm. Tamam. Toplam ne kadar kanamamız oldu? Aspiratörde 300 cc var. İyi o zaman. Miyokard perfüzyonu bozulmadan önce dolaşımı sağlayalım. Hasta taşikardiye girdi. Tansiyon 70'e 40. Ne oluyor? Fazla kan kaybımız da yok. Hasta niye kötüleşti? Tansiyon 60-30'a düştü. Biraz daha dayan Gökçe. Hemen bir ampul adrenalin yapalım. İçeride bir şey oldu. İçeride bir şey Gözde, oldu. İçeride sakin bir ol. şey oldu. Sakin ol ya. İçeri Sakin ol. girmem lazım Tamam. baba, ne olur izin Sakin ver. ol. Gözde sakin ol yavrum. Ne olur Olmaz. izin ver baba. Hayır olmaz yavrum. Plasmanı bitti ama kalp ritmini düzeltemiyoruz. Emboli mi oldu acaba? Bilmiyorum. CVP'si kaç? 5. Damar desteği tam olsun. Hadi Gökçe, hadi. Hadi Gökçe. Hocam Gözde'yi içeri alalım mı? Biliyorsunuz ikizlerin arasındaki bağ belki hani... Belki ne? Bana kızacaksınız ama belki Gözde'nin bir faydası olur. Çocuğun psikolojisi için iyi değil. Nabız 150'ye çıktı. İçeri al. Tamam sonra. Penset. Penset. Makas. Klem. Bu da tümörün son parçası. Mesane duvarındaki defekti dikmem gerekiyor. Bir sorun mu var? Adamın karısı hamile mi demiştin? Evet, niye sordun? Hastanın vaz deferensleri tıkalı durumda da ondan. Yani hasta kısır mı? O zaman karısını kim hamile bıraktı? Nabız düzeldi. Bebeğin ondan olmadığını Ersin'e nasıl söyleyeceğim şimdi ben? Söylemeyeceksin. Söylemek zorundayım. O benim en yakın arkadaşım. Levent, hata yapıyorsun. Bence bilmemesi daha iyi. Hem bilmediği bir şey ona zarar vermez. Sence bu kadar basit mi? Ersin'in gerçeği bilmeye hakkı var. Karısının onu aldattığını öğrenmeli. Görmedin mi? Ne kadar mutlular. Ebru kocasını çok seviyor. Eminim bunun için bir açıklaması vardır. O zaman bu açıklamayı Ersin'e yapacak. Doktor Hasan. İyi iş çıkardın. Aferin.
Kızımızın durumu nasıl doktor bey? Durumu gayet iyi, merak etmeyin. Kızlarınızın birbirine olan sevgisi Gökçe'yi hayata döndürdü. Başarılı bir ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok sağ olun doktor bey. Teşekkür ederim. Bu imkansız. Bir hata olmalı. Ne yazık ki doğru. Ersin'in çocuğu olamaz. Oldu işte. Karnındaki onun çocuğu. Bana inanmıyorsun. Ama yemin ederim ki ben Ersin'i hiç aldatmadım. Yalvarırım Levent, bana inanmalısın. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Ama Ersin'e doktoru olarak yalan söyleyemem. Suat Bey. Söyle Kader. İpek Hanım için istediğiniz tahlil sonuçları geldi de. Hastanın lavajı ile bebek pudrası örneklerinin X-ray enerji dağılımı ile analizinde aynı spektroskopik piki yaptıklarını saptadık. Zenan yine haklı çıktı anlayacağınız. Bazılarımız yattığı yerden bile doktorluk yapabiliyor. İpek Hanım, yaptığımız bütün testler negatif çıktı. Astıma dair hiçbir bulgu yok. Eminim nefes darlığına kendinizin yol açtığını biliyorsunuzdur. Akciğer filminde çıkmayacağını biliyordunuz. Ama lavajda ciğerlerinize pudra partiküllerine rastladık. Hayır, bunu ben yapmadım. Ben hastayım. İnanın bana, benim... Hayır. Sadece kendinizi kandırıp olmayan şeyleri hayal edip görmek istediklerinizi görüyorsunuz. Vaktimizi çalıp diğer hastalarla ilgilenmemizi engelliyorsunuz. Ayrıca böyle yaparak kendi hayatınızı da tehlikeye atıyorsunuz. Hastalığınız psikolojik. Sizi psikiyatri polikliniğine sevk edeceğiz. Senin burada ne işin var? Ersin, doktorların ya da tahlillerin ne söylediği umurumda bile değil. Bu bebek ikimizin. Çocuk sahibi olmayı bu kadar çok mu istiyordun? Gidip başka bir adamın koynuna girecek kadar çok mu istiyordun? Söylesene! İnan bana, bu bebek ikimizin. Senden başka hiç kimse olmadı, olamaz. Sana yeteri kadar inandım. Biraz git başkalarını salak yerine koy. Seni görmek bile istemiyorum. Sinirlisin, o yüzden bunları söylüyorsun, biliyorum. Sinirli değilim. Senden iğreniyorum. Ersin, seni seviyorum. Yalan söylüyorsun. Çık git buradan. Çık. Çık! Kader. Hadi gidelim. Nereye gideceğimizi hala söylemedin ama. Bugüne bugün güzelliği tescillenmiş bir mankenle yemeğe çıkıyorum. Köşedeki büfeye götürecek değilim herhalde. Yine aynı manken muhabbetini yapacaksan bu yemeği başlamadan bitirelim ha, ne dersin? Haklısın, eksik söyledim. Zeki hasta tescilli bir kadın demeliydim. Hem manken hem doktor. Burada durmaya daha fazla dayanamıyorum. Beni hemen çıkar bu hastaneden Levent. Ya daha ne kadar böyle yatacağım ki? Daha yeni ameliyat oldun. Çıkmana izin veremem. Sakin ol biraz. Sen ne diyorsun Levent? Karım bana yalan söyledi, aldattı, kandırdı, salak yerine koydu. Ya nasıl sakin olabilirim ki?
Sen şu dosyayı yerine koy. Ebru? Ebru? Ebru iyi misin? SD getir çabuk. Hemen ultrason alalım. Bebeğim. Bebeğimi kurtar. Ona bir şey olmasın Bilge. Merak etme Ebru. Her şey yoluna girecek. Tamam. Tamam canım, sakin ol. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vay, kimleri görüyoruz? Ne zamandır uğramıyordum buralara. Nasılsın canım? İyiyim hayatım ya, biliyorsun ya. Çok çalışıyorum. Sen nasılsın? Sahi unuttum ya. Kader, tül, kader. Merhaba, memnun oldum. Kader hastanede iş arkadaşım. Doktor yani. Ben de memnun oldum. Hadi ya oturalım artık. Dikildik kaldık burada. Görüşürüz. Görüşürüz. Ara artık bak, deli etme beni. Tamam canım, ararım. Kader. Bakıyorum da ilk dakikadan geçmiş defterler dökülmeye başladı. Nereden çıkardın ki şimdi bunu? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. Bilge? Bebeğim iyi mi? Bir terslik yok değil mi? Ebru. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu? Yoksa bebeğime bir şey mi oldu? Ebru. Sen hamile değilsin. Neler söylüyorsun? Delirdin mi sen Bilge? Sen hamile değilsin. Sadece hamile olduğunu zannediyorsun. Saçmalama Bilge. Ben hamileyim. Hem görmüyor musun? Karnım nasıl büyüdü? Hem sabah kusmalarım, bulantılarım. Ebru, yalancı gebelikte bulantı, kusma, aşerme, karnın büyümesi gibi bütün hamilelik belirtileri görülür. Hatta bu belirtiler bazen bizi bile yanıltacak kadar gerçek gebeliği andırır. Bu psikolojik bir rahatsızlık. Ama nasıl olur? Ben... Çok zor bir durum olduğunu biliyorum. Ama Ersin'le beraber bunun üstesinden gelirsiniz. Ersin'i görmek bile istemiyorum. Beni yalnız bırakın. Baba olacağımı duyduğumda sevinçten ağladım. Bebeğin ismini bile bulmuştum. Kız ya da erkek fark etmez. Adı Deniz olacaktı. Ebru bunu bana nasıl yapar? Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ebru ile ilgili ise duymak istemiyorum. Ersin, Ebru hamile değil. Hiç olmamış. Bu da ne demek şimdi?
O sadece hamile olduğuna inanmış, o kadar. Yani Ebru beni aldatmamış. Bana yalan söylememiş, öyle mi? Hadi kadeh kaldırın. Neyi içeceğiz? İlk akşam yemeğimize. Oo Burak Bey, siz de mi buradaydınız? Sen var ya, hainsin oğlum. Arayacağım deyip aramamalar. Bir naz, bir niyaz. Merhaba, afiyet olsun. Merhaba. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim artık. Ne içiyorduk? Ha, hatırladım. İlk akşam yemeğimize değil mi? Evet, ilk akşam yemeğimize. Hayat ne tuhaf değil mi? Neden? Ne oldu ki? İnsan aynı anda hem ilk hem de son akşam yemeği için kadeh kaldırabiliyor da ondan. Salağın tekiyim ben. Nasıl böyle bir şey düşünebildim ki? Ebru bu dünyanın en masum, en mükemmel insanıdır. Ve ben ona neler söyledim. Beni asla affetmeyecek. Merak etme. Her şey düzelecek. Bilge. O nasıl? Onunla konuşabilir miyim? Hamile olmadığını öğrenince çok sarsıldı. Ona biraz zaman ver. Anlıyorum ben... Ersin. Şu anda onu görmemen en iyisi. Çünkü sana o kadar kırılmış ki seni bir daha görmek istemiyor. Benim tanıdığım Ebru senden vazgeçmez. O seni çok seviyor. Vazgeçmez değil mi Levent? Hem baksana siz neler yaşadınız. Ama aranızdaki aşk ayrılmanıza izin vermedi. Şimdi yeniden berabersiniz. Biz de başaracağız. En sonunda seni yatağında görebildim ha. Bugünkü işimi bitirdim, artık biraz söz dinleyebilirim. Ama senin sağın solun belli olmaz. Yatağa bağlamak bile fayda etmedi. Bu sefer nasıl bir önlem alacaksın peki? Başka çaresi yok. Bu gece senin yanında kalacağım. Burada mı? Çok sevdiğim bir film var. Birlikte izleriz diye düşünmüştüm. Sevmek zamanı. Fikret Hanım. Bu ne şıklık? Nereye böyle? Eşim Ali beni almaya geliyor. Bugün 10. evlilik yıl dönümümüz de. Fikret Hanım siz evli miydiniz? Hiç bilmiyordum ben. Vallahi soran olmadı şimdiye kadar. Hem de 10 yıllık ha. Ne denir ki böyle durumlarda? Tebrik ederim. Allah'tan bir kısmımız aşkla evliliği denk getirebiliyor Levent Bey. Haklısınız galiba. Levent.
Hata ediyorsun. Ela ile ilişkimi hata olarak görmene izin veremem. Ben onu gerçekten çok sevdim. Ela'yı kastettiğimi nereden çıkardın? Ben eski karını kastediyorum. Belki haddim değil ama ona dönmek en büyük hatan olacak. Geldi galiba. Ben çıkıyorum. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi eğlenceler. Ali Bey'e selamlar. Tamam. Sana her şeyi unutturacağım. Söz veriyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki. O aptalca şeyleri seni sevdiğimden yaptım. Biliyorum. Çok iğrenç şeyler söyledim. Ama sana deliler gibi aşığım. Kıskandım. Dayanamadım. Hadi bir tanem. Beni affettiğini söyle. Eniştem nereye gidiyor abla? O kız kim? Ela. Şu bahsettiğin Ela mı? Hani şu eniştemin asistan sevgilisi. Eski sevgilisi. Artık değil. Niye gitti bu adam şimdi kızın yanına? Gelecek. Ela. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ve hep seveceğim. Ama yapamam. Lütfen anla beni. Barışma hediyesi gibi gelecek benim güzel yeğenim. Şu bebek olayına o kadar seviniyorum ki. Yoksa sizi barıştırmak mümkün olmayacaktı. Bak söz ver abla. Kız olursa ben koyacağım adını. Tamam mı? Söz mü? Hayır Pelin. Koyamazsın. Niyeymiş o? Aşk olsun. Çünkü bebek falan olmayacak. Hamile değilim. Sözümüze ah kalbim sevme iyi gelmez bize. Biraz çeksek bile çıkarız biz düze. Onu bir daha görmeyi inan istemezsin. Sana da acı verir bu son hallerim. Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin. Ama şimdi
başka renkte bakıyor.